Örgümü Dediniz kanalımdan dünyadaki tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar. Örgümü Dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda tığ işi vayu tekniği kullanarak yapmış olduğum bu güzel motif çalışmasının nasıl yapıldığını sizlere anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Beğeni ve yorumlarınızı videomun alt kısmında yapabilir. Ayrıca paylaşımda bulunarak daha çok kişilere ulaşımını sağlayabilirsiniz. Motiflerimizi bütün örgü projelerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Örneğin bir battaniye yaptığınızda şöyle birleşiyor. Burada da şu şekilde birleşiyor. Birleşimini de gösterdim sizlere. Şimdi 4 tane olduğunu düşününce bakın şöyle burada muhteşem bir görüntü ortaya çıkacak. Bu aradaki yerler farklı bir görünüme sahip olacak. Yani bir şaheser ortaya çıkacak iddia ediyorum arkadaşlarım. Ayrıca hırkalarda yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın şöyle 4 tane eklediğinizi düşünün. Bedene göre değişir gerçi. Ama 4 tane yaptığınızı düşünün. Böyle çok güzel hırkalarda olur diye düşünüyorum. Farklı fikirleri olan arkadaşlarım varsa yorum kısmına yazabilir. Diğer arkadaşlarım da faydalanabilir arkadaşlarım. Bu iki motifi bu 100 gramlık iplerimdi. Gördüğünüz gibi ip de fazla gitmiyor. Yani bir iki tane daha rahat çıkartır. Evet, bu bilgileri de verdikten sonra hadi gelin hep birlikte örelim. Örerken stres atalım arkadaşlar. Kullanmış olduğum iplerim Alize Cotton Golden. Biri batik. Şöyle göstereyim. Numarasını da söyleyeyim. Belki isteyen arkadaşlarım olur. 3302 batik olan. Diğeri ise 57 arkadaşlarım. Şimdi bu 57 numara krem olan rengimle başlıyorum. Şöyle bir halka yapıyorum. İçerisine giriş yaptım. Tığım 3,25 milim arkadaşlar. İçerisine giriş yaptıktan sonra şöyle çekiyorum. Sonra bir tane zincir çekiyorum. Ve biraz yükselip şu şekilde arkadan giriş yapıp alıyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir, tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. İki zincir, 4 tane her bir köşemiz için bu şekilde 3'er tane ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi son yere geldim. Bunu biraz şöyle iyice sıkılaştırıyorum. Sonra üzerine bir alıyorum. Aralardan geçiş yaparsak belli oluyor. Ama bu şekilde yaptığınız zaman geçişler belli olmuyor. Köşede geçişi yapmış oluyoruz arkadaşlar. Şu şekilde aldıktan sonra hemen yanına bakın. Şöyle bir ikili trabzan yapıyorum buraya. Zincir yerine bu şekilde devam edeceğiz. Sonra biraz yükseliyorum. Yine arkadan aldım bu şekilde. Köşeleri hep bu şekilde yapıyoruz. 1 2 tane bu boşluğa ikili trabzan yaptıktan sonra üzerine bir alıyorum. Bakın şu alttakinin üçüncünün hemen şuradan giriş yapıyorum. Bir tanesini çekiyorum. Daha sonra diğer renk ipimi alıyorum. Vayo tekniğinde yaptığımız gibi yapacağız arkadaşlarım. Bununla tamamladım. Biraz da ip bırakıyorum şöyle. Alttaki fazla ipimi de kendimle birlikte götürüyorum. Buraya üzerine bir alıyorum. Hemen ortadakinin üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. İkili trabzanı yarım bir şekilde yapacağız. Şöyle aldım bakın. Yarımını çektim. Yarımını diğeriyle tamamlıyorum. İp değişikliklerini de bu şekilde yapıyoruz. Daha güzel olsun diye. Sonra hemen yanına giriş yapıyorum. 1 sonra köşeye geçtim. 1 2 3 tane ikili trabzan yapmış oldum. Sonra arkadaşlarım 2 zincir çekiyorum. Üzerine bir alıyorum ve 2 tane buraya 1 2 köşeye ikili trabzanı yaptım. Sonra üzerine bir alıp bakın şuradan giriş yaparak alttaki ipimi de alıyorum. Yarım trabzan yapıyorum. Sonra diğeriyle tamamlıyorum.
Üzerine bir alıp hemen yanındaki yerden de giriş yaptım. Şu şekilde yarımını çektim. Yarımını bırakıp diğer renk ipimi alarak onunla tamamlıyorum. Yine aynı şekilde 1 2 3 ikili trabzanımı yaptım. 1 2 zincir çektim. Şunu şöyle arkadaşlarım biraz çekerseniz daha düzgün duruyor. Sonra üzerine bir aldım. Hemen 2 tane köşeye, bir tane yanına, şöyle alttaki ikili trabzanımın üzerine yarımını yaptım. Sonra diğeriyle tamamlıyorum. Aynı şekilde diğer kenarlarda tamamlayıp diğer sıraya geçiyoruz. Şöyle yarım. Şimdi bu şekilde geldikten sonra üzerine bir alıyorum. Hemen yine köşeden, bakın şuradan giriş yaparken bu ipimi de yukarıya doğru alıyorum bu şekilde ve şöyle çekiyorum. Sonra buraya ikili trabzanımı yapıyorum önce. Sonra arkadaşlarım yükseliyorum bir miktar, yine arkadan şu şekilde alarak bir tane ikili trabzanımı yapmış oluyorum. Sonra yanına bir tane daha, iki tane, köşelerde hep iki tane olarak devam edeceğiz. Üzerine bir aldım. Bakın şuradan giriş yapıyorum yine. Alttaki diğer ipim de bizimle birlikte geliyor. Şöyle aldım bir. Hemen bir de yanına iki. İkinciyi yarım bırakıyorum. Yani bu köşeden buraya kadar 4 tane ikili trabzan yapmış oluyorum. Hemen ipimi değiştirdim. Burada kalan birine yan yana 3 tane bu rengimle ikili trabzan yapacağım. Üçüncüyü yarım bırakacağım. 2, şöyle 3, ip değişikliği yapıyorum. Buradan üçüncüden aldık. Şöyle yanından giriş yapıyorum. 1 2 3 ve 4. 4 tane ikili trabzanı yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. Tekrar 4 tane ikili trabzan yapıyorum. İkisi köşeye, ikisi de diğer ikili trabzanlarımın üzerine. Dördüncü de yine ip değişikliği için yarım bırakıyorum ve değiştiriyorum ipimi. 3 tane bu rengimle ikili trabzan yapıyorum. Üçüncüyü yarım bıraktım. Diğer rengimi alıp 4 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum.
Evet, şimdi köşeye geldim. Burada arkadaşlarım üzerine bir alıyorum. Buradan girişimi yapıyorum. Alttaki ipimi de yukarıya doğru aldım. Buraya bununla bağlama birini çektim. Diğerine diğer renk ipimi alıyorum. Evet, diğer rengime geçtikten sonra arkadaşlarım şöyle biraz yine yükseliyorum. Bu şekilde arkadan çektikten sonra diğer rengimi alıyorum ve onunla tamamlıyorum. Yani buraya bir tane bu rengimle ikili trabzan yapmış oluyorum. Sonra yanından devam ediyorum. İkinci ikili trabzanımı yaptıktan sonra üzerine bir aldım. 1 2 3 4 4 tane bu rengimle ikili trabzan yaparken hemen rengimi değiştiriyorum. Şöyle buraya 2 tane, bir tanesi bu alttaki diğer rengimin üzerine, bir tanesi de buraya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. İkinciyi yarım bıraktım. Hemen diğer rengime geçiyorum. Şöyle ortaya bir tane, bu 3 tane altta ikili trabzanımız vardı. Hemen ortasına bir tane bu rengimle devam ediyorum. Sonra tekrar değiştirip 2 tane yine bu rengimle ikinciyi yarım bırakacağız. Şöyle bir, hemen bakın şuradan giriş yapıyorum. 2. İkinciyi yarım bıraktık. Hemen diğer renk ipimizi alıyoruz. Onunla tamamlıyoruz ve bu rengimizle 4 tane, 1 2 3, bir de köşeye 4. Dördüncüyü yarım bıraktık. Sonra diğer rengimizi alıyoruz ve onunla bir tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekip bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Yarım bırakıyoruz ve diğer rengimizi alıp onunla tamamlıyoruz. Sonra yine bu rengimizle 4 tane ikili trabzanla devam ediyorum. 1 2 3 4. Dördüncü yarım. Hemen diğer rengimi alıyorum. Ve 2 tane. Bir tanesi buraya. Bir tane de bu üçlünün birine. Şöyle 2 tane ikili trabzan. İkinci yarım. Renk değiştirdim. Ortaya bir tane krem rengim. Sonra yine değiştiriyorum. 2 tane ikili trabzan yapıyorum bu rengimle. Sonra 4 tane bu rengimle devam ediyorum. Evet, aynı şekilde diğer iki kenarı da tamamlıyorum.
Evet, bakın şöyle bir görüntü elde ettim. Şimdi burada yine üzerine bir alıyorum. Hemen bunun köşeden giriş yapıyorum. Böyle çektim ipimi alttan. Burayı bununla tamamlıyorum bu sırada. Sonra biraz yükseliyorum. Arkadan şu şekilde giriş yapıp buraya arkadaşlarım 2 tane ikili trabzan yapıyorum bu defa. İkinciyi tabii ki de yarım bırakıyoruz ve diğer renk ipimize geçiyoruz. Şöyle aldım onu. Yine bu sırada arkadaşlarım 4 tane şöyle ikinciyi yaptıktan sonra buradan başlıyorum. Şu alttaki köşedeki ikili trabzanımın üzerinden 1 2 3 ve 4. Dördüncüyü yarım bıraktım yine. Diğer renk ipimi alıyorum. Yine bir tane kaydırma yaparak bakın şöyle bir, hemen bir de diğerinin üzerine 2. İkinciyi yarım bırakıyorum. Diğer renk ipimi alıyorum. Bu araya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Üçüncüyü yarım bıraktık. Hemen diğer rengimizi aldık. 2 tane ikinciyi yarım bırakacağız. Şöyle 1 2 yarım bıraktık. Onu bırakıp diğerini alıp 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3 ve 4. Dördüncüyü yarım bırakıp köşeye normal bir şekilde bu rengimizle devam ediyoruz. 1 2 2 zincir, tekrar 2 tane daha, 1 2 ikinciyi yarım bırakıyoruz. Bunu alıp 4 tane ikili trabzan yaparak devam ediyoruz bu rengimizle.
Evet, son yere geldim arkadaşlarım. Bakın şöyle bu şekle geldi motifimiz. Şimdi üzerine bir alıyorum. Buradan yine üst köşesinden giriş yapıyorum. Şöyle alttaki ipimi de aldım, yukarıya çekiyorum. Buraya ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra biraz yükseliyorum ve bir tane de bu alttaki yerimizin hemen üzerine yapıyoruz ikili trabzanımızı. Yani 3 tane ikili trabzan yapmış oluyorum. Sonra ip değişikliği yapıyorum ve buradan 5 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum bu rengimle. 1 2 3 4 ve 5. Beşinciyi yarım bıraktım. Renk değişikliği yapıyorum. Ve 2 tane yine aynı şekilde bunların üzerine. 1 2. İkinciyi yarım bırakıp 3 tane yine bu rengimizle devam ediyoruz. 1 2 3. Aynı şeklin üstüne arkadaşlarım yapmış oluyoruz. Şimdi 2 tane ikili trabzan bununla yapıyorum. İkinciyi yarım bıraktım. Renk değişikliği yaptım. 5 tane bu rengimle devam ediyorum. 1 2 3 4 bir de bunun üzerine 5. Beşinciyi yarım bıraktım. Diğerini aldım ve 3 tane, bir tanesi bu alttaki ikili trabzanımın üzerine, 2 tane de hemen köşeye ikili trabzan yapıyorum. Sonra 2 zincirimi çekiyorum. Tekrar 3 tane bu rengimle ikili trabzanımı yapıyorum. Renk değiştiriyorum ve 5 tane bu rengimle ikili trabzan yaparak orta kısma geçiyorum. 1 2 3 4 ve 5. Beşinci yarım. Diğer rengimize geçtik. 1 2 2'yi yarım bıraktık. 3 tane bu rengimizle ikili trabzan yapıp devam ediyoruz. Evet, bakın bu şekilde devam edelim. Diğer iki kenarı da tamamlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi bakın şu şekilde bir görüntü elde ettim. Sona geldim. Buradan bir tane bununla çektikten sonra diğer renk ipimi alıyorum. Batik ipimi bıraktım. Şöyle. Şimdi köşeyi normal bir şekilde bir tane yaptım. Daha sonra hemen yanına bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. İkinciyi yarım bıraktım. Diğer renk ipimi aldım. Ve onunla bu 3 tane olan yerime 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 üçüncü yarım bıraktık. Sonra diğer rengimizi alıyoruz. Buradan devam ediyorum. 1 2 3 4 5 ve
Şöyle çekelim biraz. 6. Bakın hemen bunun üzerine yine bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Sonra alıyorum diğer rengimi. Bir tanesini buraya, bir tanesi de bu alttaki rengimin üzerine, 2 tane ikili trabzan. İkinciyi yarım bıraktık. Bir tane araya bu rengimi katıyorum. Şöyle yarım bırakıyorum. Sonra tekrar ip değiştirip 2 tane yine batik ipimle ikili trabzan yapıyorum. İkinciyi yine yarım bırakıp diğer renk ipimle tamamlıyorum. Sonra devam ediyorum. 6 tane bu rengimle ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Bu şekilde. 6.'yı yarım bıraktık. Diğer renk ipimizi alıyoruz. Ve 3 tane üçüncüyü yarım bırakarak ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3 yarım bıraktım. Sonra köşeyi normal bir şekilde bu rengimle devam ediyorum. Şöyle 1 2 2 zincir, tekrar 2 tane daha, ikinciyi yarım bırakıp 3 tane batik rengimle devam ediyorum. Sonra yine değiştirip 6 tane bu rengimle devam ediyorum. Altıncıyı yarım bırakıp bir tane, 2 tane pardon, diğer rengimle ikili trabzan yapıyorum. İkinciyi yarım bırakıp düz rengimle bir tane ortaya yarım trabzanı yapıp tekrar değiştiriyorum ve batik ipimi alıyorum. 2 tane, ikinciyi yarım bıraktım. Sonra renk değişikliği yaparak 6 tane bu rengimle devam ediyorum. Altıncıyı yarım bırakıp 3 tane bu rengimle devam ediyorum. Üçüncüyü yarım bırakıp köşeyi tamamlıyorum. Ve diğer iki kenarı da bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu sırayı da tamamladık gördüğünüz gibi. Şimdi yükseliyorum, yine normal köşemi yapıyorum. 1 2 bir de buraya 3 tane bu rengimle devam ettim. Sonra diğer rengime geçiyorum. Buradan alarak arkadaşlarım, bakın şuradan alarak 1 2 3 ve 4. Dördüncüyü yine yarım bırakıyoruz. Sonra diğer rengimize geçiyoruz. Sonra devam ediyorum bu rengimle. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7.'yi yarım bıraktık. Hemen diğer ipimizi aldık. 1 2
3. Üçüncüyü yarım bıraktık. Diğerini alıp 7 tane bu rengimizle devam ediyoruz ikili trabzanlarımıza. İp değişikliği yapıp 4 tane bu rengimizle devam ediyoruz. 1 2 3 ve 4. Dördüncüyü yarım bıraktık. Bu rengimizi alıyoruz. 1 2 3. 3 tane bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi diğer kenarda aynı şekilde devam edelim. Evet, şimdi bu sırayı da bakın bu şekilde tamamladık. Şimdi şu ikinci yerlerimize başlayacağız arkadaşlar. Onun için hemen diğer ipime alıyorum. Şu şekilde. Sonra bir miktar yine yükseliyorum. Bu birinci yaptıktan sonra diğer ipimi alıyorum. Bu şekilde ve buraya hemen yanına 1 3 tane de bu altta vardı. 1 2 3 ve 4. Dördüncüyü yine yarım bıraktım. Sonra diğer ipimi alıyorum. Ve bununla bu dördünün üzerine 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4. Dördüncüyü yarım bırakıp diğer rengime geçiyorum. Buraya kadar, bu üçlünün üzerine gelene kadar, yani 7 tane ikili trabzan yapıyorum. 7.'yi yine yarım bırakacağız arkadaşlar. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7. yarım, hemen diğerine geçiyorum. 3 tane yine bunun üzerine ikili trabzanımı yapıyorum batik ipimle. 2 ve 3. Üçüncü yarım bıraktım. Sonra 7 tane yine bu rengimle devam ediyorum.
7. de ip renk değişikliği yapıyorum. Buraya 4 tane bu rengimle devam ediyorum. 1 2 3 4. Dördüncü de renk değişikliği yaptım yine. 1 2 3 ve 4. Dördüncü yarım. Diğer rengimi aldım. Bir tane buraya ikili trabzan, 2 tane zincir, tekrar bir ikili trabzan daha yarım bir şekilde yaptıktan sonra diğer rengimle yine yanına 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir, 2, 3 ve 4. Dördüncü yarım bıraktık. Tekrar 4 tane bu rengimle devam ediyorum. Evet, şimdi bakın şöyle tamamladım. Diğer sıraya geçiyorum. Hemen buradan ikili trabzanımı yapıyorum öncelikle. Sonra yine yükseliyorum. 1 2 ve bir de bu alttaki bu renk olan ikili trabzanımın üzerine üçüncüyü yapıyorum. Sonra renk değiştiriyorum. Yine arada 4 tanesine bu rengimle devam ediyorum. 1 2 3 4. Dördüncüyü yarım bırakıp diğer rengimi aldım. Hemen onunla yine 4 tane devam ediyorum ikili trabzanlar ile. 2 3 ve 4. Sonra diğer rengimi alıyorum. 6 tane bu rengimle devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6. Altıncıyı yarım bıraktım. Diğer rengimi alıyorum. Buraya 1 2 tane yaptıktan sonra bir tane diğer rengimle ortadakinin üzerine yarım trabzan yaptım. Sonra onu diğer rengimle tamamladım. Tekrar 2 tane ikili trabzan yapıyorum. İkinciyi yarım bırakıp diğer rengime geçtim ve
6 tane ikili trabzan yaparak bu rengimizle devam ediyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. Altıncıyı yarım bıraktım. Bu rengimi aldım. Yine 4 tane şöyle 1, 2, 3 ve 4. Dördüncüyü yarım bıraktık. Renk değişikliği yapıyoruz. Ve buraya yine 1, 2, 3, 4. Renk değişikliği yaptım. 1, hemen yanındaki yere, buraya 1, 2 tane köşeye 3 tane ikili trabzan yapmış oluyorum. 2 zincir çektim. Tekrar 2 tane köşeye 1, 2, üçüncüyü buradan alıyorum. Yarım bıraktım. Diğerine geçip bununla 4 tane tamamlıyorum. 1, 2, 3, 4. Sonra devam ediyoruz aynı şekilde. Altı tane geldik. Renk değiştirdik. 1, 2, ikinciyi diğeriyle tamamladım. Ortaya bir tane yarım trabzan, tekrar renk değişikliği yaptım. 2 tane bu rengimle devam ediyorum. İkinciyi yarım bıraktım. Diğer ipimi aldım. 6 tane bu rengimle, düz olan rengimle devam ediyorum. Dört tane bu rengimle yaptıktan sonra 4 tane yine bu rengimle devam ediyorum düz olanla. 2, 3, dördüncüde yine renk değişikliği yapıyorum. 3 tane ikili trabzan, ikisi köşeye, bu rengimle devam ediyorum. Evet, bakın şöyle bir görüntü elde ediyoruz arkadaşlarım. Diğer kenarları da aynı şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlarım, bu sıranın da sonuna geldik. Şimdi motifimizin son sırasına geçiyoruz. Aynı zamanda ekleme yapacağız. Ben bir miktar ondan da sizlere göstermek de istiyorum. Şimdi öncelikle son sıramızı yapalım. Şimdi burada bir tane bununla yaptıktan sonra bu rengimi değiştiriyorum. Şöyle yine yükselip 1, 2, ikinciyi yarım bırakıyoruz ve diğer rengimize geçiyoruz. Sonra bununla 3 tane alttakilerin üzerine ikili trabzan yapıyoruz batik ipimizle. 2 ve 3. Sonra yine renk değişikliği yapıyoruz. 5 tane ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Şöyle 1, 2, 3, 4 ve bir tane de buradan alıp 5'e tamamlıyoruz. Sonra yine bunu bıraktık. Diğerine geçtik.
Buraya 3 tane ikili trabzan yapıyoruz batik ipimizle. 1, 2 ve 3. Sonra bırakıyorum. Diğerine geçiyorum. 5 tane bu rengimle devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Beşinciyi yine bıraktım. Buradan alıyorum, bakın. Bir tane kaydırıyoruz. Aynı alttaki yaptığımız gibi. 1, hemen yanına 2. 2 yaptıktan sonra diğer rengime geçiyorum. Buraya 3 tane bu rengimle devam ediyorum. 1, 2, 3'ü yarım bıraktım. Diğerini aldım. 2 tane yine bu rengimle devam ediyorum. Sonra 5 tane araya düz ipimizle devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Beşinciyi yarım bıraktık. Renk değişikliği yaptık ve 1, 2, 3'ü yarım bıraktık. Renk değiştirdik. Buraya 4 tane 1, 5 tane bu rengimizle devam ediyoruz. 2, 3, 4 ve bu da 5. Beşinci yarım. Hemen rengimi değiştirdim. 3 tane bu rengimle devam ediyorum. 1, 2, üçüncüyü yarım bırakıyorum. Sonra 2 tane köşeme düz rengimle devam ediyorum. 2 zincir çektim. Tekrar 2 tane daha yapıp aynı şekilde diğer kenarları da tamamlıyorum.
Evet, böyle devam ederek diğer iki kenarda tamamlıyoruz ve motifimizi bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle biraz uzaklaştırıp size ekleme işlemini göstermek istiyorum. Köşedeyim. Ekleyince arkadaşlarım buralar birleşeceği için böyle çok daha farklı ve güzel bir görüntü. Bakın şöyle. Buradan da düşünün 4 tane böyle gelecek ve ortada çok güzel bir görüntü elde etmiş olacağız. Şimdi biraz eklemesini bahsedeyim sizlere. Şöyle 2 zincirimizi çektik. Bir tane buraya önce ikili trabzanımızı bu rengimizle yapıyoruz. Sonra gelip bunu arkadaşlarım şöyle çıkartarak yaparsanız biraz daha böyle şey olur, güzel olur. İğne yardımı ile de dikebilirsiniz. Ayrıca onu da söyleyelim. Şöyle yaptım arkadaşlar, birleştirdim. Sonra ikinci yaparken burada renk değişikliği yapıyorum. Çünkü bu rengimden 2 tane yapmam gerekiyordu. Yaptım. Şimdi bunu çıkartıyorum. Hemen şuradan giriş yaparak buraya bağlıyorum. Sonra üzerine bir alıyorum. Ve buraya 3 tane bu rengimle devam edeceğim. Bir şöyle çıkartıyorum. Çıkartmazsanız zigzaglı bir görünüme sahip olur. Çıkartırsanız böyle birazdan göreceksiniz. O şekilde bir görünüme sahip olacak arkadaşlar. Şöyle alalım. Çıkartıyorum. Buna takıyorum. İkinci yaptığım için. Üçüncü de yine renk değişikliği yapıyorum. Bu renk değişikliklerini hiç bırakmıyoruz. Aynı şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Şöyle aldım. Buradan alıyorum. Buradan alıyorum. Ve devam ediyorum. Hiç değişiklik yapmıyoruz. Yani aynı şekilde sırada ne geliyorsa onu yaparak devam ediyoruz. Şimdi altıncıyı bakın alıyorum. Yarım bıraktım. Sonra diğeriyle tamamlıyorum. Ve geliyorum buraya birleştiriyorum. Bakın böyle bir birleşim sağlamış oluyoruz arkadaşlarım. Çıkartmadan da yapabilirsiniz. O zaman zikzaklı olur ve bu ek yerleri biraz belli olur arkadaşlarım. O yüzden çıkartarak yapmanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi motifi tamamlarken ekleme yapabileceğiniz gibi tamamen bitirdikten sonra da ekleme yapabilirsiniz. 2'yi yaptık. Şimdi 3'e geldik. Renk değişikliğimizi yapıyoruz hemen. Ve bu şekilde devam ettiriyoruz. Evet arkadaşlarım bakın şöyle burayı birleştirmiş olduk. Şimdi bu taraflardan da gelecek. Buralardan da gelecek. Aynı şekilde diğer parçalarda geldiği zaman burada daha muhteşem bir görüntü ortaya çıkacak. Burası zaten normal birleşmiş şekli bu şekilde devam edecek. Evet şimdi diğer kenarları da tamamlayalım bu şekilde. Evet arkadaşlarım diğer tarafında ben eklemeden devam ederek bitirdim. Şöyle 2 tane zincir çekiyorum. Sona geldik çünkü. Ve şu şekilde alıp bir zincirle motifimizin yapımını tamamlamış oluyoruz. Bunu da hemen şöyle keselim. Evet, görüntümüz bu şekilde arkadaşlar. Dilerseniz battaniye, hırka, her türlü örgünüzde motiflerimizi kullanabilirsiniz. Birleşince bakın böyle bir şaheser ortaya çıkmış oluyor. Evet umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Örgümü dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki en farklı, en değişik örgü model, teknik ve tasarımlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar.